Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Destansı Komutanlar serisi arkadaşlar. Ve bu seride bütün destansı komutanlarını size ayrıcalıkla hepsini teker teker anlatacağım arkadaşlar. Yani gerçi daha doğrusu önemli olanların hepsini teker teker anlatacağım. Önemsiz olanları misal 5 tane diyelim ki destansı önemsiz bir komutan var. Onların hepsini bir videoya sığdıracağım. Ama önemli olan komutanlar ise teker teker anlatacağım. Çok da konuşmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Lütfen videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynen hemen başlayalım arkadaşlar. İlk videomuz ve ilk komutanımız da Santuz arkadaşlar. Santuz'u hangi sezonlarda baş gösterir? İlk önce onlarla başlamak istiyorum. Santuz'u KVK1, KVK2 ve KVK3'te baş gösterebilir. Daha doğrusu KVK1'in kralıdır. Free to play'ler ve free to play ve az para yatıranlar açısından söylüyorum. Ve piyadeciler. Yani KVK1'in kralıdır arkadaşlar. Martel de kullansanız, Pirus da kullansanız kesinlikle ama kesinlikle ya Santuz'u önde veya arkada olması gerekiyor. Bu bir. KVK2'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar bazılarınız Büyük İskender, gerçi şu anda meta değişiyor. Bildiğiniz üzere ismini unuttum arkadaşın. Şuradan ben size bir göstereyim. Piyade. Bakın bu. Bu değişecek abi. Che-Yung Geo artık nasıl bir ismi okunuyorsa. Bu arkadaşlar değişecek. Onu kullanacaksınız artık. Onunla misal kombolayabilirsiniz veyahut şimdi KVK2'ye girenler için Büyük İskender'le kombolayabilirsiniz ama KVK2'de de mutlaka baş gösteriyor. KVK3'te eğer ki sadece elinizde free to play'ler sadece 700 kafa toplanmış ise ve bir tane efsanevi komutan, bir tane diyelim örneğin William Wallace veya yeni gelen komutan, onların da ismi, ben piyade oyuncusu olmadığından dolayı kusura bakmayın abi. Dur lan, süvari değil lan, ne süvarisi bende. Piyade efsanevi, bakın şu Baygi, aynen Baygi, diyelim ki örneğin sadece Baygi fulledin, tövbe estağfurullah. Örneğin sadece Baygi'yi fullediniz. Baygi'nin arkasına Santuz'u koyarsınız. Yani çünkü diyelim ki sadece bir tane elinizde full sarı komutan var. Başka hiçbir şekilde sarı komutanınız yok ise o zaman mecburen arkasına destansı koyacaksınız ve Santuz'dan daha iyisini bulamazsınız ama bence Martel'de falan koyabilirsiniz Bayki'nin arkasına. Eğer ki 5-5 olma şartıyla, ama yani aslında Santuz'un gösterdiği alanlar, yani olduğu alanlar, aktif olduğu alanlar sadece KVK1 ve KVK2'dedir. KVK1 ve KVK2'de gerçekten de çok sağlam işler yapar. Ben şahsen dövüşmedim çünkü ben hesabı en baştan beri süvari olarak kastım. Lakin yine de gerçekten çok sağlam işler yapılabilir. Çünkü skill'lerine de geldiğimiz zaman abi 800 hasar ve 5 tane kadar kıtaya vuruyor. Artı 200, yani 1000 tane hasar vuruyor. 1000 doğrudan alan hasarı ve isabet ettiği bütün düşman kıtalarına da 50 öfke isabet ettiği her düşman bu komutanın kıtası. İsabet ettiği her düşmana, mesela diyelim ki 3 tane düşmana isabet ettirdi, 150 öfke kazanır veya sadece bir tanesine isabet etti, 50 öfke kazanır. Onun dışında bu garnizon, bunu siz free to play'ler olarak çok da ilgilenmezsiniz çünkü garnizon işi, yani hani rallici veya rally sizin üstünüze gelmediğinden dolayı veya siz garnizon komutanı olmadığınızdan dolayı bu çok da önemli değil. Onun dışında 3. skill gerçekten çok iyi. Piyade sağlığı %10. Bak, sağlık gerçekten piyade için kaçınılmaz bir şey. Yani piyadeye sağlık verdiği zaman hani gerçekten çok müthiş bir şey oluyor piyade. Zaten Lilith de bunu bildiğinden dolayı bütün piyade ekipmanlarını savunma olarak yapmış. Çünkü biliyor ki eğer ki piyadeye sağlık verirse piyade ortalığı paramparça edecek. Ve hasar düşüşü %10. Yani %10 daha az hasar alıyor. Bu da çok iyi ve en önemli şey de burada beceri hasarı %20. Bu gerçekten çok müthiş bir şey. Yani bir mor komutanın %20 beceri hasarı verdiği gerçekten çok müthiş bir şey. Yetenek ağacı işte ben böylesi tavsiye ediyorum. Hani buradan bunu fırlıyorsunuz. Buradan şöyle şurada 2 verip %6 intikal alıyorsunuz ve buranın da hepsini full. Yani şu ikisi hariç bütün beceriyi fullluyorsunuz ve piyade ağacı da şöyle.
Şimdi son adımımıza geldik aslında. Hangi komutanlarla kombolanabilir? KVK 1'de ilk önce söyleyeceğim. Ondan sonra KVK 2'de. Santuz'u arkası Elcü yapılır. İlk önce hepsini sayayım. Ondan sonra ben hangisini öneririm onu size söyleyeceğim. Elcü yapılır. Bjorn Ironside olur. Ve Perikles olur. Artı Richard olur. Ama Richard'ı ben öne koyarım. Yani Richard örneğin 5-5-5-1 ise kesinlikle çok büyük işler yaparsınız arkadaşlar. Yani 5-5-5-1 Richard devasa bir şey yapar. Arkasında Santos'u veya Martel 5-5-1-1 olursa misal benimki şu anda 5-5-2-1. Bu yani yani şu bir bile olsa yeterlidir arkadaşlar. Yani Martel önde, Santos arkada kesinlikle yeterlidir. Pirius 5-5-1-1. Pirius önde, Santos arkada. Ve son olarak da arkadaşlar bir tane daha komutanımız var. O da YSG. YSG arkadaşlar ben şahsen YSG'yi yapmam. Yani full olursa yaparım ama hiçbir şekilde free to play'lerin YSG'yi fulllemesine ihtimal yok. Yani ne kadar çabalarsanız çabalayın. Yani bence yani gerçekten hiç ihtimal vermiyorum. Yani free to play dediğim gerçekten hiçbir şekilde altın kafa almayanlar veya neredeyse hiçbir şekilde para harcamayanlar oyuncuysanızsa o zaman bunu fulllemenizin imkanı, çünkü KVK 1'in başlangıcına kadar 690 kafa toplamak, yani validen de 3-5 bir şey alabilseniz derim tamam derim ama validen de gelmiyor bu. Yani gerçekten çok zor bir şey olduğundan dolayı 690 kafayı KVK 1'e kadar free to play bir oyuncu olarak yetiştirmek için bunu fullleyemeyeceksiniz. O yüzden ben size bunu önermem. Yani isteyenler yine yapılsın. Çünkü hala çok büyük işler yapıyor. Ama ben şahsen önermem. Ben hangi komutanları öneririm? Ben şahsen olsam Richard öneririm. Yani Richard gerçekten çok iyi. 5-5-5-1 yapılabilecek bir şey. 5-5-5-1 ne kadar kafa istiyordu tam emin değilim ama 300'lü civarlarda mıydı? Öyle bir şeydi, dur. 75-150 310 380 kafa, aynen 380 kafa istiyor 5-5-5-1 yapmak için. Bu yapılabilir, kesinlikle yapılabilir. Yani savaşlar başlamadan önce 380 kafayı toparlayabilirsiniz. Büyüme sermayesi ve eğer ki diyelim ki bir de 30 günlük tedarik alırsanız VIP hızlı bir şekilde yükseltirsiniz. En az VIP 10 çok hızlı bir şekilde yaparsanız ve bütün etkinliklerde yer alırsanız ise o zaman 380 kafa yapılabilir. Onun dışında Martel önerir miyim? Yani öneririm. Bunu da öneririm. Çünkü 5-5-1-1 de gayet güzel. Ama siz bütün efsanevi kafalarım kalsın, ben KVK 2'de harcayıp ondan sonra KVK 3'teki komutanlarla değiştireceğim diyorsanız, yani sadece destansı komutanlarla yapmak istiyorsanız da ben size hangi komutanı öneririm? Kesinlikle Bjorn'u öneririm. Çünkü Bjorn da gerçekten çok devasa bir şey. Yani burada son skill özellikle 3 tane hedefe vuruyor ve bu rakipler 3 saniye boyunca %15 daha çok beceri hasarı alır yani. Ben bu şeyde Bjorn'u öne koyarım ve Santuz'u kullanırım. Neden? Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz Bjorn'a vurdunuz ya, o zaman Santuz ile vurduğunuz zaman, bakın burada söylüyor ya, %15 daha çok beceri hasarı alır. O zaman siz bu Santuzu'nun becerisini de kasmış olur. Yani Santuzu'yu mesela öne koyuyorsunuz. O zaman şu %15 buff'ı almıyor. Çünkü ilk önce Santuzu atıyor. Ama ilk önce buff'ı Bjorn atarsa, ondan sonra Santuzu alırsa şu 1000 hasar var ya, yani 800 ve 200 artı, yani 1000. Buna %15 daha geliyor. Yani buradan da %20 geliyor. %35 beceri hasarı geliyor. Yani Bjorn aynı set ve arkasında Santuzu da gerçekten çok büyük işler yapabilir. Aynı. Yani daha da aslında ben sadece önemli bilgileri vermek istiyordum. Umarım anlamışsınızdır. Eğer ki herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. Hepsini cevaplayacağım. Yani bütün bu konuyla alakalı soruları. Gerçi bütün yorumları zaten bu konuyla alakalı olmasa bile yine de cevaplıyorum. Aynen. Yani böyleydi. Yani KVK 1, KVK 2'de baş gösterir genellikle.
Ve hangi komutanlarla, yani ya Bjorn Ironside destansı yapacaksınız ya Richard ya da Charles Martel ile yapabilirsiniz. Pyrrhus'la yapanlar var. Pyrrhus'u da size kısacası hemen anlatayım. Pyrrhus yani 5-5-1-1 ana, yani ben abi yani aslında yani şöyle, piyade sağlığı %10 veriyor, %15 intikal ve normal hasar bonusu da %20. Yani Pyrrhus yapılabilir ama yani ben herhalde Richard yaparım diye tahmin ediyorum. Veyahut Dionysus, kafalarınızın hepsi, yani çünkü örneğin Richard eğer yaparsanız da Richard'ı KVK 2'de de kullanmak zorundasınız. Çünkü kafa değişimi KVK 2'den sonra geliyor. Ama yani ben eğer ki yaparsam efsanevi, ben Richard yapardım. Destansı da yapsaydım Bjorn Ironside yapardım. Kısacası bu. Aynı. Onun dışında arkadaşlar çok da fazla bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve dediğim gibi eğer ki herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazmanız kafidir. Hepsini cevaplayacağım. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.